İlmeklerin Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sevimli erkek çocuk, kız çocukları için yapılabilecek tulum çalışması. Bakın şu şekilde arkadaşlar, çok sevimli bir tulum oldu. Tığ işi tamamen kolay, yani örgü bilmeyenler için bile çok kolaylıkla örülebilecek pratik, kolay bir model oldu. Arkası ve önü aynı. Bakın şu şekilde dikişsiz, tamamen şöyle güzel. Bakın şuradan askı çalışması yaptık. Şu şekilde farklı renklerde kız çocukları için çalışılabilir. Bu şekilde bir tulum çalışması yaptık. Dilerseniz malzeme listesini anlatayım. Ben koton ip kullandım ama siz isterseniz bebe yünü de kullanabilirsiniz. Farklı ipler de kullanabilirsiniz. Ben koton iple çalıştım. Koton iple çalıştım. 200 gram ip kullandım. 2,5 milim tığ kullandım. 4 tane düğme kullandım. Malzemelerimiz bu kadar. Kolay bir örgü, dediğim gibi rahatlıkla yapılabilecek bir çalışma oldu. Şöyle tekrar göstereyim. Çok içime sinen bir proje oldu. Şöyle bakın sizler de. Dilerseniz başlayalım. Şunu da söyleyeyim. Videomun sonunda ölçülerini verdim. Ona göre yapacağınız kişinin boyunu, çocuğun boyunu, bel kısmını falan ölçerek o şekilde sayıları arttırıp eksiltebilirsiniz. Evet, tulumumuza 50 tane zincir çekerek başlıyoruz. Bakın şu şekilde 50 tane zincirimi çektim ve zincirimizi düzgün bir şekilde elimizde tutup şöyle başlama zincirimize hemen batıp bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle bir halka oluşturuyoruz ve burada 2 zincir çekiyoruz ve hemen buraya değil bir yanındakine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bütün zincirlerimizin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 50 tane ikili trabzanımız olacak. Böyle sıramızın sonuna kadar ikili trabzanlarımızı tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Bakın şuradaki kalan kısma da yine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir boşluk oluşmaması için. Zaten sayımız da bu şekilde tamam oluyor. Şimdi bakın ilk başladığımız zincirimizin tepe noktasından hemen bir tane şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz ve 2 zincir çekerek üste çıkıyoruz. Bakın ilk sıramız bu şekilde. Şimdi ben burada koton bir ip kullandığım için ince bir ip. Eğer ki kalın bir iple çalışacaksanız şu mesafenin 10 ya da 11 santim civarı olması gerekir. Zincirinizi ona göre çekip sayılarınızı ona göre belirleyebilirsiniz. Ben bir yaş için şu an çalışıyorum. Siz daha büyük bir yaş için çalışmak isterseniz dediğim gibi zincir sayısını büyüterek aynı şeyi yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Bakın bu şekilde 2 zincirimizi çektik ve böyle örgümüzü çeviriyoruz. Bakın şöyle. Şimdi bu taraftan devam edeceğiz. Bakın hemen dibine değil, hemen dibine değil, şu dibine değil, bir yanındaki ikili trabzanımızın tepesine tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Bakın yine aynı şekilde sayımızı koruyacağız. 50 tane ikili trabzanımız olacak. Bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Örgümüzü bu şekilde dönerek devam edeceğiz her sırada. Böyle sıra sonuna kadar tekrar 50 tane ikili trabzan yapıp gelelim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, ikinci sıramın da sonuna geldim. Bakın şu şekilde tekrar yine başladığımız kısmın
Hemen tepe noktasına bir ilmek kaydırma yapıyoruz ve yine 2 zincirimizi çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Bakın bu şekilde. Ve hemen yine aynı şekilde dibine değil, bir yandaki ikili trabzanımızın üzerine devam ediyoruz. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Sayımızı korumaya dikkat edelim. Artırma yapmamaya. Bu şekilde 50 tane ikili trabzanımızı bu şekilde 6 sıra sonuna gelince tekrar 2 zincir çekip örgümüzü çevireceğiz. Bu şekilde 6 sıra tamamlayıp gelelim. Evet, ben şu şekilde 1 2 3 4 5 6 sıramı tamamladım. Şimdi burada artık arttırmalara geçeceğiz. Bunun için de yine aynı şekilde bakın bitirdiğim noktadan 2 tane zincir çekiyorum ve yine aynı şekilde örgümüzü çeviriyoruz. Ve şurada hani dibine batmadan bir yandakine batıyorduk. Dibine batmadan bir yandakine batıyorduk. Artık burada hemen zincirimizin dibine de batacağız. Bu şekilde artırmalarımızı yapacağız. Şöyle sıramızın sonuna kadar yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ikili trabzanlarımızı yapacağız. Yapıp gelelim. Evet, böylelikle sıramın sonuna geldim. Bakın yine sıramızın sonunda yine aynı şekilde sondakinde hemen bir ikili trabzan yapıyoruz ve bakın yine aynı şekilde ilk başladığımız noktaya hemen ilmek kaydırmamızı yaptık ve 2 zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz ve aynı şekilde bakın yine aynen zincirimizin hemen dibine batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bakın hemen çekip çevirdiğimiz yerin hemen dibine. Böylelikle her sırada arttırma yapmış oluyoruz. Önceden dibine batmadan alt sıramızı yaptık. Şimdi bütün sıralarımızda hemen zincirimizin dibine batarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde arttırmalarımızı tamamlamış olacağız. Evet, böylelikle bu sıramı da tamamlayacağım. Bakalım kaç sıra ördüm, ona göre devam edelim. Evet, tulumumuzun tek bacağını şu şekilde bitirdim. Bakın şöyle ölçelim isterseniz boy olarak. Şöyle bakın yaklaşık hemen hemen 25 santim. Evet, 25 santim kadar uzunluğumuz var. Şöyle zaten başlangıç söylemiştim. Bakın şuradan evet 10 ya da 11 santim civarı hemen hemen. Şöyle hemen yukarı kısmını da bitirdiğimiz noktayı da hemen ölçelim. Burası da hemen hemen 14,5-15 civarı. Şimdi siz kullanacağınız ipe göre bu ölçülerde yaparsanız uygun olur. Şimdi ben koton iple kullandığım için sayı verecek olursam sıra sayısı bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sıra örmüşüm toplamda. 6'sı düz, diğeri arttırma şeklinde. Bu şekilde tek bacağımızı bu şekilde ördük. Diğer bacağımızı da aynı bu ölçülerde örüp gelelim. Birleştirme kısmında görüşelim. Evet, her iki bacağımızı da tamamladık. Bakın şu şekilde. Şöyle. Şimdi birleştirme kısmına geçeceğiz. Bir taraftaki ipi kestim. Diğer taraftaki duruyor. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. İki bacağı birbirine birleştireceğiz. Şöyle. Şuradan bakın şu şekilde ipimiz duruyor burada zaten. Diğer bitiş noktamıza şu şekilde bitiş noktamıza bir tane ikisini birleştirerek ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle.
Ve 3 tane zincirimizi çekerek şöyle örgümüzü çeviriyoruz. Bakın artık ters taraftayız. Şöyle hemen birleştirdiğimiz kısma bir tane, hemen şuradaki birleştirdiğimiz kısma bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde devam ediyoruz. Böylelikle bütün ilmeklerimize ikili trabzan yapıyoruz. Aynı işlem. Sadece birleştirme kısmına dikkat etmeniz gerekiyor. İki bacağı birbiriyle ilmek kaydırmayla birleştirdik. Çevirdik örgümüzü. 2 zincirimizi çektik. Hemen birleştirme noktamıza bir tane ikili trabzan yaptık ve devam ediyoruz. Burası tamamen aynı zaten. Şu bacağımız bitene kadar yapıp gelelim. Evet, bir bacağımızın sonuna geldim şu şekilde. Bakın şimdi şu kısımda delik oluşmaması için şöyle hemen şuradaki kalan, dipteki kalan kısma da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle. Ve şimdi bir tane de şu birleştirip zincir çektiğimiz kısma diğer tarafına, bakın birleştirip zincir çektiğimiz diyorum, özür dilerim, birleştirdiğimiz ilmek kaydırmayla birleştirdiğimiz kısma bir tane hemen diğer tarafından bir ikili trabzan yapacağım. Bakın hemen şurada zincir çekmiştik ya, şöyle hemen boşluktan bir tane ikili trabzan yapıyorum. Katının tekini alamadım. Şöyle bir tane ikili trabzan yapalım ve devam edelim. Şuradaki kısmına tekrar bir ikili trabzan yaptım. Şöyle, ya elinizden geldiği kadar boşluk oluşturmamanız lazım. Şöyle bakın, ben tekrar yaptım. Diğer geldiğimiz zaman bu boşluk kapanacaktır. Şimdi devam ediyorum diğer taraf bacağıma. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. İkili trabzan yapmaya. Bakın şöyle birleştirmiş olduk. Bu şekilde. Herhangi bir bolluk olmayacak. Şu diğer tarafa gelince de burada yapacağız. Oraya kadar örüp gelelim. Yine aynı şekilde bacağımızın, diğer bacağımızın da sonuna kadar ikili trabzan yapalım. Birleştirme noktamıza gelene kadar ikili trabzanlarımızı yapıp gelelim. Evet, diğer bacağımızın da sonuna geldim. Bakın şöyle devam ediyorum birleşme noktamıza kadar. Bakın şu kısımda hemen şuradaki kısma da bir tane ilmek, bir tane ikili trabzan. Hemen bakın şurada gördüğümüz şu kısma da bir tane hemen ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle hemen şöyle bakıyoruz. Birleştirince herhangi bir boşluk oluşacak mı? Bakın çektiğimiz 2 zincirimiz burada. Hemen onun tepe noktasına bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın herhangi bir boşluğumuz oluşmadı çat kısmında. Şimdi tekrar 3 zincirimizi çekiyoruz. Pardon, 2 zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Yine aynı bacak kısmında ördüğümüz gibi. Hep çevirerek öreceğiz. Bakın burada şu hemen dip kısmına batmıyoruz. Bir yandakine batıyoruz. Çünkü artırma olmaması için. Şöyle hemen bir yanındakinden ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Böyle yine zincir kısmına geldiğimizde örgümüzü çevireceğiz. Bu şekilde 4 sıra bir örüp gelelim. Bir bakalım, ona göre artırma eksiltme yapacak mıyız? Ona göre bir konuşalım. Şöyle devam edeceğiz.
Yine aynı şekilde zincir kısmına gelince ilmek kaydırma, 2 zincir çekip çevireceğiz. Hemen dibine değil, bir yanındakine batarak örgümüzü devam ettireceğiz. Bakın şuradaki ipimizi de zaten arka kısımdan saklayacağız, sabitleyeceğiz. Şöyle tekrar çap kısmını göstereyim. Bakın şöyle birleştirmiş olduk. Şöyle yapınca da zaten örgümüz şu şekilde devam edeceğiz. Bakın. Böylelikle tulumumuzun A kısmı oluşmuş oldu. Dediğim gibi 3-4 sıra bir örüp gelelim. Düz bir şekilde örüp gelelim. Evet, tulumumuzu A kısmından yukarıya kadar ördüm. Şimdi bakın kaç santim ördüğümü söyleyeceğim. Şöyle A kısmından yukarıya kadar. Evet, 18 santim ördüm arkadaşlar. Şöyle bakın. 18 santim olacak kadar ördüm. Dediğim gibi sıra sayısı vermiyorum. Çünkü ben koton bir ip kullandım. Yani ölçüye dayanarak yaparsanız daha net olur. Yine de sayalım. A kısmından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sıra yapmışım. Şimdi isterseniz şu bacak boyundan itibaren ne kadar ördüğümüze de bir bakalım. Şöyle ölçümüze. Şöyle hemen hemen 41 santim falan oldu. Şöyle bel kısmının ölçüsünde de bakalım hemen. Burası da yaklaşık 29-30 santime yakın. Hemen hemen 30 santime yakın oldu. Şimdi dilerseniz ön kısmına geçelim. Şimdi ben burada şu şekilde köşelerde belirteç koydum. Köşelerimize şu şekilde. Ve ipimizi takarak devam edeceğiz ön kısımdan. Şimdi şöyle kameramızı netleştirelim. Evet. Hemen şöyle bakın şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, belirtecimizi koyduğumuz yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'ye ipimizi bağlayacağız şu şekilde. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kalana kadar yapacağız. Bakalım arada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Şöyle yapalım. 7 demiştik. 9 yaptığımızda 48 tane de ortada kalacak. Şöyle hemen 9. sıramıza hemen bir ipimizi takalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen şuraya ipimi sabitleyeceğim. Şöyle hemen ipimi bir sabitliyorum. Şu şekilde bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen zincirimizin dibine bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle hemen ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Bakın 48 tane şöyle 48 tane ikili trabzanımızı yapalım. Sonda 9 tane kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle bu sıramızda şu son kısımda 9 tane ikili trabzan kalana kadar yapıp gelelim. Evet, sonda 9 tane ikili trabzanımız kalana kadar yaptım ve şimdi bir zincirimizi çekiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Örgümüzü çevirdik ve şurada yine aynı şekilde dip kısmına bir ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sonunda 9 tane ikili trabzan kalana kadar ördüm ve şimdi bakın bir zincir çekerek örgümü çeviriyorum ve artık eksiltmelere başlayacağız. Şimdi burada
Hemen dip kısmına bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle. Ve burada bakın hemen bir yanındakine battım. Bir kez çektim. Bakın tığımda 2 tane. Hemen bir yanındakine tekrar battım ve çektim. Bu sefer 3 tane. Bu şekilde üçünü bir topluyorum. Ve bu şekilde eksiltme yapmış oluyoruz. Şimdi sıramızın sonuna kadar 3 tane ikili trabzan kalana kadar örüp gelelim. Eksiltmelerimizi hep ters taraftan yapacağız. Şöyle sıramın sonuna kadar devam edip gelelim. Evet, sonda 3 ilmeğimiz kalana kadar ördük. Şimdi burada tekrar eksiltmemizi yapacağız. Bakın şu şekilde hemen bir ikili trabzan yaptım. Bir kez çektim. Tekrar bir yandakine hemen bir ikili trabzan yaptım. Bir kez çektim ve üçünü aynı anda topladım. Şimdi sonda kalan ilmeğimize de bir hemen ikili trabzanımızı yapıyoruz şu şekilde ve bir zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz yine. Şimdi bakın bu tarafta yine aynı şekilde dip kısmına ikili trabzanla başlıyoruz ve sıramızın sonuna kadar hiçbir eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Düz sıramız bu şekilde. Tulumumuzun düz bize bakan tarafı düz kısmı. Burası eksiltme yapmadan düz ördüğümüz kısım. Burayı düz örelim. Bir kez daha eksiltmeleri göstereyim. Ondan sonra kaç sıra yaptığımızı söyleyelim. O şekilde örgümüzü tamamlayıp gelelim. Şimdi düz bir şekilde bu sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, bu sıramın da sonuna geldim düz bir şekilde. Şimdi bir zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi tekrar yine bir kez dibine bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve bir yandakine bakın batıyorum. Hemen ikisini aldım. Tığımda 2 tane. Hemen bir yandakine tekrar batıyorum ve bir kez çekiyorum. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü bir topluyorum. Bakın bu şekilde devam ediyoruz sıramızdan. Sonda 3 ilmeğimiz kalana kadar yine devam edip geleceğiz. Bakın bu şekilde eksiltmelerimiz oluşmaya başladı. Sonda 3 ilmeğimiz kalana kadar bütün sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, sonda 3 ilmeğimiz kaldı. Yine bakın sıramızın sonuna geldik. Bakın tekrar 2 trabzan yapıyorum. Bir kez çektim. Tığımda 2 tane var ilmeğim. Tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Bir kez çektim ve tekrar üçünü aynı anda topluyorum ve sıramın sonundakine de tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde tekrar bir zincirimizi çektik ve örgümüzü çevirdik. Bakın örgümüzün ön tarafına geldik. Şimdi ön tarafımızda düz ilerliyoruz. Ters tarafımızda yine eksiltmelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde bakın bu şekilde toplam 1, 2, 3, 4, 9 sıra 8 sıra örelim. 9. sırada bir bakalım düğme iliklerimizi açalım. Eğer az gelirse bir 2 sıra daha öreriz. Şimdilik bir 8 sıra örüp bir 8. sıradan sonra bir bakalım. Dediğim gibi bu taraftan düz, diğer taraftan her iki taraftan da birer tane eksilterek 8 sıra örüp gelelim. 8 sıraya tamamlayıp gelelim. Evet, ben toplamda 10 sıra yaptım. 8 sıra demiştim ama 10 sıra daha ideal oldu. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıramı tamamladıktan sonra bakın düz kısma geldik. Şimdi düz kısımda düğme iliklerimizi açacağız artık. Şimdi bir zincirimizi çektik, örgümüzü çevirdik ve hemen dibine bir tane ikili trabzanımızı yaptık. Bakın şu şekilde. Şimdi burada 5 tane 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptık. 1 2 3 4 5 tane. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz
Ve hemen bir tanesini atlayıp bir yanındakine ikili trabzan yapıyoruz ve böylelikle düğme iliğimiz bu şekilde açılmış oldu. Şimdi devam ediyoruz. Sonda yine 5 tane kalana kadar devam edip orada da düğme iliğimizi açacağız. Böylelikle ön sıramızı, taraf kısımdaki de eksiltmelerimizi bitirmiş olacağız. Arkayı da aynı bu şekilde yapacağız. Arkada düğme deliği açmayacağız. Bu sıramızı tamamen düz öreceğiz. Onun için arkayı ayrıca anlatmayacağım. Dediğim gibi 9 taneden ipinizi takacaksınız ve devam edeceksiniz. Üst taraftan hiç eksiltme yapmayacaksınız. Ters taraftan da hem bitiş noktasından hem başlangıç noktasından birer tane eksiltme yapacaksınız. Ve toplamda 11 sıra olana kadar bu şekilde arka tarafı da çalışacağız. Dediğim gibi ben orayı anlatmayacağım. Zaten aynı işlemi yapacağız. Orayı da o şekilde yapıp tamamlayıp gelelim. En son askı kısımlarını göstereceğim. Askı kısımlarını da gösterdikten sonra artık tulumumuzu bitirmiş oluyoruz. Süsleme kısmı da tamamen size kalmış. Nasıl süslemek isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. İster önüne ayıcık yapın, ister aslan yapın. Ben bunda aslan çalışacağım. Onu da yaparız detaylı bir şekilde. Şimdi sayalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane şöyle. Şurada bir tanesini atlayacağımız için 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha yapıyorum. Ve hemen bir zincirimi çektim. Bakın bir tanesini atladım. Diğerine hemen ikili trabzanımı yaptım. Bakın böylelikle kolay bir düğme iliği açılmış oldu. Ve bu şekilde 5 tane hemen ikili trabzanımızı da tamamlıyoruz. Ve tulumumuzun ön kısmını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen şu sonda kalan ilmeğime de bir ikili trabzan yapıyorum ve şöyle sabitleyip bakın 2, 4, 5 tane oldu. Evet, düğmeliklerimizi de bu şekilde açtık ve tulumumuzun önü bu şekilde tamamlandı. Şimdi dediğim gibi arka kısmında aynı şekilde çalışıp gelelim. Yine aynı şekilde aynı olacak. Şuradan hemen 9 tane sayarak ipimizi sabitleyip devam edeceğiz. Aynı öndeki işlemlerin hepsini yapacağız. Sadece ilik kısmını yapmadan 11. sıramızı da tamamen düz bir şekilde tamamlayıp gelelim. Askı kısımlarını göstereceğim. Evet, tulumumuzun ön ve arka kısmını tamamladım. Bakın şu şekilde ben arka kısmını tamamladım. Bakın şimdi burada askı kısmını yapacağız. Onun için ipimi kesmedim. Bu kısımdan devam ediyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Hemen dibindeki zincirimizin hemen dibindeki kısımdan ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Askı kısmımızı da bu şekilde çalışacağız. Şöyle. Evet, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 tane oldu. Hemen 2 zincirimi çektim. Bakın örgümü tekrar döndürüyorum. Ve böylelikle askı kısmımızı bu şekilde şöyle bir 20 sıra bir çalışalım. 20 sıra yeterli gelecek mi bir bakalım, kontrol edelim. Eğer 20 sıra yeterli gelmezse biraz daha uzatabiliriz. Şöyle devam ediyorum. Yine 10 taneyi koruyarak devam edeceğiz. Tekrar 2 zincir. Aynı şekilde çevirip 10 tane ikili trabzan yapacağız. Yaptığımız işlem bu. 2 zincirimizi çekip 10 tane askımız için bu şekilde. Diğer tarafta da bakın ipimizi bu taraftan 10 tane sayacağız. 1, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayıp 10'uncudan ilmeğimizi takacağız ipimizi. Buradan devam edeceğiz askımıza. Buradan böyle gide gide gene 2 zincir çekip bir üst sıramıza geçeceğiz.
Bu şekilde 2 tane askımızı bir 20 sıra, bunu bir 20 sıra yapıp bir gelelim. Yeterli olursa 20 sırada kalırız, yoksa biraz daha uzatırız. Askımız da bu şekilde.